Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünkü konumuz Saladin. Selahaddin'i inceleyeceğiz. Selahaddin nerelerde kullanılır, neden işlevseldir, neden değerlidir, neden süvarilerin vazgeçilmez komutanlarının başında geliyor, ne gibi kombinasyonlarda kullanabiliyoruz, hangi alanlarda hangi komutanlarla nasıl savaştırabiliyoruz, nasıl verim alabiliyoruz, bunların hepsini değerlendireceğiz. İlk önce becerileriyle başlayalım. İlk becerisi sıkı duruş becerisi. Sıkı duruş full olduğunda 1400 beceri hasarı veriyor ve ardından 5 saniye boyunca rakibin intikal hızını %30 düşürüyor. Burada bir ifade yanlışı var. Kendi intikal hızını düşürüyormuş gibi yazıyor ama ona takılmayın. Çeviri hatası. İyileştirme etkilerini %40 düşürüyor. Bu komutan ilk geldiğinde oyunun metası o geldiği dönemde Richard'ın domine ettiği bir meta vardı. Nispeten Richard'a alternatif olabilmesi, hani Richard'a karşı işte savaştırılabilecek bir şampiyon olabilmesi, komutan olabilmesi düşünülerek tasarlanan bir özellik. Ama ilerleyen vadede Richard'ın counterlanmasına çok da gerek kalmıyor. Çünkü savaşlar şuna dönüyor. Richard'a siz vurmazsanız Richard size hasar çıkaramadığı için siz alandaki süvarilere, okçulara vesaireye odaklanıyorsunuz. Onları temizledikten sonra zaten alanda sizin ordularınız ve rakibin Richard'ları dışında bir şey kalmamış oluyor. Sonra da dönüp onları kesiyorsunuz çok rahatlıkla. O yüzden bu iyileştirme etkisi azaltmalı aslında çok da önemli bir noktaya gitmedi. Nispeten de zaten bir piyadeyle iyileştirme etkilerini azaltarak kafa kafaya girip bir süvarinin onu işte döveceğim diye uğraşmasının da çok da bir anlamı yok. Hızlı bir kıtasınız zaten. Amacınıza ulaşmak için süvarinin Richard'ıyla dövüşmeye herhangi bir ihtiyacınız olmuyor. Bu yüzden de Saladin e, bu özelliğinden aslında çok çok büyük bir verim almıyor. Nerede alıyor olabilir? Şurada alıyor olabilir. Siz iyileştiren bir okçu kıtası yok. Zaten okçuları direkt eriteceksiniz. Siz Osiris maçındasınızdır. Hızlı bir şekilde ele geçireceğiniz bir yapıya hareket ağacı olan bir komutanla rally açılmıştır. Onun içerisine siz Saladin'inizi koyarsınız. Saladin Takeda'yı koyarsınız. Yapıyı ele geçirdikten sonra o yapıyı size devrederler ve Saladin garnizonu size devrederler ve Saladin Takeda ile birlikte siz o garnizonu savunmaya başlarsınız. Size Atilla Takeda rallisi gelir. Atilla Takeda'nın Takeda'daki iyileştirme becerisini azaltmış olursunuz. Bu büyük bir etki getirebilir. Çünkü Takeda'nın iyileştirme etki oranı çok düşük. %40 azaltılması çok büyük verim verebilir o savaşta size. Ki nispeten öyle şeyler görüyoruz. Yani Atilla Takeda rallisini savuşturabiliyor. Yani ilk gelen ralliyi Osiris maçlarında savuşturabiliyor Saladin Takeda. Ama bir sonraki rallide veya ilk gelen rallide çok fazla spam verse düşebiliyor. Öyle bir durum var. İkinci beceriyle devam edelim. Bu kadar bilgi yeterli şimdilik. İkinci becerisi Gulamlar becerisi. Süvari savunma bonusu %20, süvari saldırı bonusu %20, intikal hızı bonusu %5. Bu komutan zaten destek ağacından da aldığı bufflarla birlikte yapıştığında bırakmıyor. Bir de intikal hızı 5 almasıyla birlikte süvarinin de hızlı bir birim olmasından dolayı yapıştığı hedefi bırakmıyor, yok ediyor direkt. Savunma bonusunun %20 olması çok büyük bir bonus. Çünkü savunma bonusu sağlık becerisinden, yani sağlık bonusundan sonra en değerli bonuslardan bir tanesi. Bu oyunda aslında e, biraz şöyle ilerliyor. Sağlık bonusu en kıymetlisi oluyor. Çünkü canınız ne kadar fazla olursa o kadar daha az ağır yaralı veriyorsunuz. Ve daha fazla alanda kalıp daha fazla savaşıp daha fazla yıpratabiliyorsunuz rakibinizi. Savunmada ondan sonra işte aldığınız hasarı birazcık nispeten azaltmasıyla birlikte sizi alanda yine tutuyor. Saldırı sizi kırılgan yapan bir şey ama savunmayla saldırı bir anda geldiği için de bu komutanın tanklığının temel direği aslında bu pasif becerisinden geliyor. Devam edelim. Üçüncü becerisi alınan beceri hasarı düşürüşü. Yani alınan beceri hasarı düşüşü demek bu komutan oyuna geldiğinde yani siz bu komutanı validen elde ettiğiniz dönemde aslında Nüker'ların hakim olduğu bir dönem. Atilla Takeda'nın olmadığı bir dönem. O yüzden de çok uzun süre bu komutan alınan beceri hasarını düşürmesi nedeniyle VS'lerin veya alanın efendisi haline geliyor. Çünkü alınan beceri hasarını düşürdüğünüzde siz beceri hasarı çıkartan bir komutan olarak alanda durmaya devam ettiğinizde otomatikman daha fazla yıpratıyorsunuz. Artı alınan karşı saldırı hasarı düşüşü de size
sizin vurduğunuz, odaklandığınız rakipten aldığınız karşı saldırının %20 düşük gelmesi de sizin rakibe her zaman daha fazla vurduğunuz anlamına geliyor ve karşı tarafı daha hızlı eritiyorsunuz. O sizden daha önce alandan çıkmak zorunda kalıyor. Üzgün bir şekilde suratını belertip köyüne doğru dönüyor. Son becerisi, bu becerisini fullemenize gerek yok. Neden gerek yok? Bu beceri bir işgal becerisi, yani bir rally becerisi. Size %15 hasar bonusu veriyor şehirlere saldırırken ve aynı zamanda negatif diyebileceğimiz, yani bu komutanın negatif özelliği diyebileceğimiz bir şey sağlıyor. Şehirlerden kaynak yağmalayamıyorsunuz. Yani bir şehri sıfırladığınızda, kaynak için sıfırladığınızda asla Saladin'i kullanarak o kaynakları elde edemezsiniz. Saladin'in en güzel yanı şudur. Saladin'e ilk 3 skillini 5 yaparak sahip olup çok uzun süre verim alıp bir sarı komutandan alabileceğiniz en büyük verimi ilk 3 skillini 5 yaparak alabildiğiniz en temel bu oyundaki vazgeçilmez komutanlardan bir tanesi. Bu yüzden Saladin çok değerli bir komutan. Çünkü siz devam ettiğiniz takdirde bu komutanı fulllemek için hani buraya kadar neredeyse 300 kafa civarında bir kafa harcıyorsunuz. Ama devamında 390 kafa civarında bir kafayla bunu tamamlamanız gerekiyordu. Tam olarak hesaplamadım bu arada. Hani size farazi rakam söylüyorum. O civardaydı diye hatırlıyorum. Bir hesaba dökelim. 75, 75, 150, 270, 280 daha istiyor. 160, 150 artı 160'tan 310 kafa istiyor. Yani bu komutanı 310 kafa daha harcamayıp fullleme yoluna gitmezseniz 310 kafadan kar etmiş oluyorsunuz ve çok fazla verim alıyorsunuz. Neden hani bizim bu işte ustalık becerisine ihtiyacımız yok gibi bir tasarrufa gidiyoruz. Hani bunu bu şekilde değerlendiriyoruz. Çünkü ustalık becerisi devreye girince bize 300 hasar faktörü sağlıyor. Artı %50 intikal hızı 5 saniye boyunca kazandırıyor. Ya bu işte yakaladığımız rakibin kaçamamasını sağlıyor demiştik ya. Ama bunu zaten ilk özelliğinde beceriyi kullandıktan sonra %30'la zaten hani kaçılamaz hale getiriyoruz adamı. Hani %20 daha intikal hızı kazanmamız çok bir şey değiştirmeyecek. Bize çok olağanüstü bir şey kazandırmayacak. Az önce dediğim gibi iyileştirme etkilerini işte %40'tan %50'ye çıkarıyor. O %10 buff'ı almamız aslında bizim için çok olağanüstü bir şey olmuyor. Yani buna ihtiyacımız olur mu? Çok fazla ihtiyacımız yok. Yani tutup da 310 kafa harcayarak bunu elde etmeye çalışmak çok büyük bir ihtiyaç değil. Ha ne olur? Mevcut yapıda sadece main süvari olarak oynuyorsunuzdur. Yani alanınız süvaridir. Başka komutana gitmiyorsunuzdur. Belki sadece süvariden dışarıda YSG'ye gitmişsinizdir. Çünkü zaten YSG'ye hani hangi birim oynuyor olursanız olun bir yerden sonra gidiliyor. İhtiyaç oluyor çünkü. YSG dışında başka bir şeye gitmiyorsunuzdur ve hani Chandragupta'ya ve işte William'a çok fazla vakit vardır. Yani dersiniz ki ya ben rally falan da açıyorum. Hani hasarım biraz daha fazla olsun veya işte VS'lerde vesairelerde falan üstün çıkmak istersiniz falan. O kafayı vermek size kalmış bir şey ama o 310 kafayı gidip hani başka komutanlara harcayarak çok daha fazla verim alabilirsiniz. Çünkü buradan kazanacağınız hani o ufak fark sizi çok fazla öne geçirmeyecektir. Çünkü Saladin geldiğinde oyuna, Saladin geldiğinde siz Saladin'i elde ettiğiniz sıralarda o 310 kafa sizin için çok değerli olacaktır. Yani bir Saladin'i fullledikten sonra YSG'yi fulllemeye gidip o 310 kafayı YSG'ye harcayıp bir an önce onu fulllemeye çalışmanız aslında ikili olarak Saladin YSG full YSG'yi arkada kullanmanız sizin açınızdan daha verimli olacaktır, daha faydalı olacaktır. Bu yüzden size bunu bu şekilde tavsiye ediyorum. Ama yine size kalmıştır. Hani spendersınızdır. Güzel para harcıyorsunuzdur. Fulllemek istersiniz. Hasarınızı biraz daha arttırmak istersiniz. Yaparsınız. Becerileri hakkında bu kadar değerlendireceğiz. Yetenek ağacına bir bakalım. Neler oluyor, neler bitiyor. Size yetenek ağaçlarından hani birazcık öneri verecek olursam. İşgal becerisinde bulunan şu küçük kalkan karşı saldırı hasarını %9 düşürme olayı çok hani kıymetli bir şey. Yani mümkün mertebe işgal beceri ağacı olan komutanlarınızdan eğer daha öncelikli olarak sizin oyun stratejinize uyan bir tercih yoksa yetenek ağacında bunu almanızı tavsiye ediyorum. Onun dışında yine klasiktir.
Öfke yenileme becerilerini her zaman alırsınız. Bitmeyen iddeti kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü nuker bir komutan oynuyorsunuz. Beceri hasarına dayalı bir komutan oynuyorsunuz ve bu komutanın hızlı beceri atması sizin her zaman işinize gelir. Süvari'de yine alınan beceri hasarını düşürme %12 sağlayan bu özellik çok kıymetlidir. Bunu tavsiye ediyorum. Burayı niye almadık? Bu okçulara ekstradan hasar verme becerisi. Buraya almama sebebimiz zaten biz okçulara vurduğumuz zaman okçular direkt eriyor. Yani bizim bunu 3 yapıp 3 tane beceriyi buraya harcamamız, bize %9 daha fazla okçuya hasar vermemiz çok olağanüstü bir şey katmayacak. Zaten okçu bir süvarinin saldırdığını gördüğü zaman direkt o alandan kaçmaya, uzaklaşmaya çalışır. Yani sizinle durup da vs atmaya kalkmaz. O yüzden de çok gerek yok. Ve Saladin'den zaten kimse kaçamaz. O yüzden de size hasar veremeden, yani sadece karşı saldırı hasar vererek alandan kaçmaya çalışan bir komutan varsa, okçu da olsa ne olursa olsun yok edersiniz onu. Çünkü siz beceri hasarı atıp aynı zamanda düz vuruşlarınıza devam ederken o size sadece karşı saldırı hasarı veriyordur. Devam edelim. Destek yetenek ağacının belki de en kıymetli kısmı yenilenme. Yani şu özellikten daha değerli bir şey var mı? Hani yani 150 öfkeyi dolduruyor. Bir beceri kullanıldığında 150 öfkeyi anında dolduruyor. Yani 1000 öfkeyle kullanıyorsunuz. Yani direkt siz 850 öfke steklemeniz gerekecek bu özellik. Hani öfkenizi kullandıktan sonra, becerinizi kullandıktan sonra 850'ye ihtiyacınız olacak. Buradan da zaten 9 birim arttırıyorsunuz. Şuradan da 9 birim arttırmıştınız. Zaten hani çok hızlı bir şekilde dolduruyorsunuz. Bu kıymetli, vazgeçilmez bir şey. Aynı şekilde şurada şey var. Bir beceri hasarı alındığında %50 ihtimalle 3 saniye boyunca ekstradan %15 beceri hasarı düşüşü sağlıyor bu size. Hani bu sizin için çok kıymetli bir şey. Neden? Çünkü bazen alanlarda şöyle sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. İnsanlar sizi çeviriyor. Hani bir anda odak alıyor. Belki de Discord'da işte şey yapıyorlar, odak seçiyorlar, birlikte savaşıyorlar insanlar ve diyorlar ki işte o anda size Saladin'e saldır diyorlar. Şimdi siz bir tanesi size becerisini patlattığı anda diğerleri de sırayla patlatacak ve bu 3 saniye sürecek %15 beceri hasarı düşüş etkisi sizi çok büyük bir tanklıkla koruyacak orada. Zaten nispeten Saladin çok tank bir komutan olduğu için, yani bir süvariye göre tank bir komutan olduğu için bu sizin için hani biçilmiş kaftan muhteşem bir hani beceri. Çok ihtiyacınız olacak bir beceri. Genel itibariyle zaten bu iki gösterdiğim yere gitmek için mecburen hani şunları almak zorundasınız. Yani şurayı almak zorundasınız. Onları aldığınızı varsayıyoruz. Buralara neden gidiyoruz? Oyunun en değerli statı zaten sağlık olduğu için sağlıkları buradan ufaktan çekiyoruz. E, Şurayı alma sebebimiz bu hesabın Takeda'ya sahip olması, yani ustalık becerisi olan bir Takeda'ya sahip olması nedeniyle iyileştirme etkisi geldiği için Takeda'dan bunu destekleyen bir özellik. Yani bunu buraya harcamasaydık bir tane yetenek puanıyla daha değerli nereye gidebilirdik diye düşünürsek. Şimdi mesela burada dikenli kafes var. Dikenli kafesi biz Aethelfield ağacında mesela kullanıyoruz. Çünkü Athelfield'ın master becerisini tetiklediği için kullanıyoruz ama bu komutanda buna ihtiyacımız yok. Çünkü zaten biz yakaladığımızı kaçırmıyoruz. Ekstradan bir yavaşlatmaya ihtiyacımız yok. Zaten yavaşlatıyoruz. Hani şuraya bakarsak okçu için bunu zaten tercih etmemiştik. Hani bunun devamına ulaşmak için de buraya 2 beceri daha harcamamız, 2 yetenek puanı daha harcamamız gerekiyor. O yüzden de gerekli değil. Hani ne yapabilirdik? Belki işte şuradan 0.5 sağlığı alabilirdik ama o çok düşük bir stat. Yani Takeda ile kullanıldığında şuradan hafif bir destek verse iyileştirmeye, birkaç birim daha iyileşse daha fazla hasar vermemize neden olabilecek bir durum. Belki şunu değerlendirebiliriz. %90 üzerinde olunduğunda verilen tüm hasarı, yani beceri hasarı dahil olmak üzere %3 arttırıyor. Yani ilk becerinizi atana kadar ki hasarınızı %3 arttırıp ilk becerinizi %3 yüksek bir şekilde atmanızı sağlayabilir. Ama ilk beceriden sonra %90'ın altına düşme ihtimaliniz çok yüksek. O yüzden de yani çok kısa süre verim alacağınız bir şey olduğu için yine burayı tercih etmiyoruz. Direkt burada bir puanı bu şekilde değerlendirdik. Bu da kuşatma birimine verdiği için yetenek ağacı bu şekilde şekillenmiş oluyor sevgili dostlar. Ee, Gelelim fasulyenin faydalarına. Bu komutanı kimlerle kullanabiliriz? Nelerde kullanabiliriz? Kombinasyonları nelerdir? Nerelerde görürüz? Hani insanlar ne şekilde değerlendiriyorlar? Tercihler ne şekilde, neye göre şekil alıyor? Onları birazcık konuşalım. Hani bu komutanı her zaman birinci komutan olarak görüyoruz. E, Arkasında eğer çok fazla süvari komutanınız yoksa, yani siz bunu işte ilk
validen aldınız, fulllediniz veya işte 5-5-5 yaptınız. Kullanıyorsunuz. Ne yapabilirsiniz? Neyle kombinleyebilirsiniz? Hesabınızın o döneminde altın anahtarlardan iyi duruma gelmiş bir Cao Cao'nuz varsa Cao Cao ile kullanmanızı her türlü tavsiye ederim. Çünkü Cao Cao her ne kadar altın anahtardan gelse de ilk becerisi çok yüksek hasar atan, hani saldırı azaltma gibi bonusları olan, intikal hızı da olan, hani intikal hızı azaltması da olan, aynı zamanda 3. becerisinden intikal hızı bonusu da olan, saldırı bonusu çok yüksek olan, iyileştirme de yapan bir komutan. Hani az önce mesela Takeda'nın iyileştirmesini güçlendiriyor falan filan gibi değerlendirmeler yapmıştık. Aynısı Cao Cao'da da geçerli bir şey. O yetenek ağacındaki özelliğin beslemesi. Ee, Cao Cao ile çok güzel bir sinerjisi var. Ha, benim işte YSG'm var, fullledim, kullanmak istiyorum diyorsanız kesinlikle bunu yapmalısınız. Çünkü özellikle 3. ve 4. KVK'daki kalabalık antik kalıntı savaşlarında tek kıtayla o alana girdiğinizde Saladin birazcık daha hızlı ve tanklık özelliği olan bir komutan olduğu için o da kaldığınızda hızlıca geri çekilebilip e, o da kalmadığınız zamanda da YSG'nin beceri hasarı arttırışı ve alan hasarından dolayı çok güzel kill kasmanıza ve hani hesabınızın kill sayısını uçurmanıza sağlayacak bir ikili. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben Yi Seong-ji'yi genel olarak piyadeye de atlıya da zaten okçunun vazgeçilmezi. Herkese tavsiye ediyorum. Garnizon oynamak isteyen arkadaşlar varsa onlara da tavsiye ediyorum. Vazgeçilmez bir komutan. Hani YSG'nin verdiği özellikleri şu anda oyunda veren bir komutan yok. O buff'ları sağlayan bir komutan yok. Saladin YSG, Saladin Cao'dan bahsettik. Sonra ne olabilir? Eğer hiç Cao'nuz iyi durumda değildir, YSG'niz yoktur, ne ile işte kullanırız vesaire diyorsanız, alan savaşlarında alan hasarı vermeye giriyorsanız belki full Santuz'uyla bile kullanabilirsiniz. Çünkü Santuz'uyla kullanan insanlar var. Öfke doldurması var Santuz'un. Hani ondan yararlanıyorlar. Beceri hasarı bonusu var %20. Ondan yararlanıyorlar. Bir de alan hasarı atıyor. Ondan da yararlanarak çok güzel verim alıyorlar. Ha, ben işte biraz daha atlıdan devam edeyim, arkasına atlı olarak ne koyarım diyorsanız ben size Pelagius'u tavsiye ederim. Yani yine alan hasarı atmak istiyorum diyorsanız Baybars'ı seçersiniz. Ama Belisarius'u kesinlikle tavsiye etmiyorum. Belisarius intikal için kullanılan, hani Cao Cao gibi ilk KVK'da farm kesmek için, ki ben bunu yine tasvip ettiğim bir hareket değil. İlk KVK'da farm kesip T1, T2, T3 kill almanın hiçbir öneminin olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ee, Genel itibariyle hani arkasına mor komutanlarla değerlendirebilirsiniz. Gelişkin bir hesabınız vardır. İşte komutanlarınız çatır çatır akıyordur. Neler yapabilirsiniz? En hani şu dönemde açık alan savaşlarında kalabalık savaşa falan girmiyorsan, hani kanyonda kullanacaksan vesaire falan filan, atlıysan, tank birime ihtiyaç duyuyorsan, hani ilk önce zaten Atilla Takeda kasıldığı için Takeda'nı kasarsın, arkasına koyarsın. 5-5-1-1 Takeda'dan itibaren Saladin'in arkasında çok güzel bir tanklıkla, aynı zamanda düz saldırıların hasarını çok yükselterek ve tanklığını da çok yükselterek çok güzel verim sağlıyor Atilla Takeda'nın. Atilla'sı daha ortaya çıkmadan Saladin Takeda ile çok güzel verim alabilirsiniz. Bunu öneririm size. Onun dışında ne öneririz? İlerleyen vadede, yani Chandragupta, Maurya Chandragupta oyuna geldiğinde ve William oyuna geldiğinde ben size William'ı tavsiye ediyorum. Çünkü şu anda hani en çok hani William'la kullanılıyor gelişkin krallıklarda, eski krallıklardaki KVK'larda veya Osiris Ligi'ndeki maçlarda en çok hani ben izlediğimde Saladin'in William'la kullanıldığını görüyorum. Çünkü çok fazla William'ın geniş bir alana hasar vermesi nedeniyle ve William'ın özellikleri de Saladin'i yine yükselttiği için William'la kullanılıyor. İsterseniz hani William kasmamışsınızdır, Chandragupta'nız vardır, Chandragupta ile de kullanabilirsiniz ama Chandragupta biraz yük biriktirme komutanı gibi bir komutan. Hani destek yetenek ağacı, beceri yetenek ağacına göre daha fazla öfke biriktiren bir yetenek ağacı, daha hızlı beceri atmanızı sağlayan bir yetenek ağacı olduğu için Maurya ile hani nispeten çok önermiyorum yani. Ya yine güçlü olur. Ama hani biraz daha beceri steklemesine engel olduğu için, beceri biriktirmesine engel olduğu için Maurya'nın e, çok fazla verim vermeyecektir. Ha, ne olur? O noktaya kadar erişmişsinizdir. Hani Chandragupta'nız vardır, işte William'ınız vardır, hepsini fulllemişsinizdir. Hani tutup Saladin'i Cengiz'le bile kullanabilirsiniz. Atın Cengiz'i arkasına, o şekilde kullanın. Yani bunu niye söylüyorum? Cengiz çok yüksek hasarı olan bir komutan. İlk becerisini %30 ihtimalle tekrar atma olasılığı olan ve oyunda bayağı yüksek beceri hasarı çıkartan komutanlardan bir tanesi. Hani şu anda Saladin Cengiz'in kullanılmıyor olmasının sebebi, Saladin Cengiz'i kullanıyorsanız hesabınızda YSG varsa
YSG boşa düşmüş oluyor. Çünkü daha Chandragupta ve William gelmediği için boşa düşmüş oluyor. Aynı zamanda Cao Cao boşa düşmüş oluyor. Cao Cao neden boşa düşmüş oluyor onu da izah edeyim. Cao Cao'nun hareketlilik ağacı var. Yani Cao Cao'nun hareketlilik ağacı olduğu için hareketlilik ağacı olan komutanları birinci komutan olarak kullanmak doğru bir şey değil. Size sağladığı verimler çok şey olmuyor. Yani hareketlilik ağacı birinci komutan olarak kullanılır. Nerede kullanılır? Yani zaten barbar özelliği olduğu için de çok doğru değil. Genelde zaten insanlar barbar ağacıyla kullanıyorlar. Cao Cao'yu yetenek ağacı yaparken barbarda tutuyorlar. Çünkü ikinci komutan olarak kullandıkları için. Hareketlilik ağacının da hani size kattığı şeyler nerede birinci komutan olarak kullanıyorsun? İşte Osiris liginde veya Osiris maçlarında vesaire. Hani ilk rally'yi açtığın zaman hareketlilik ağacından maksimum şekilde yararlanmak için deliler gibi koşsun diye Cao Cao'yu birinci komutan yapıyorsun ama ondan sonra hemen ikinci komutana düşüyor. Yani Saladin Cengiz'in görülmemesinin sebebi Cao Cao'yu boşa düşürmesinden dolayı görülmüyor. Çünkü çok fazla hani Attila Takeda'ya gelene kadar Chandragupta, Maurya, işte William'lar gelene kadar çok fazla komutan seçeneğiniz olmadığı için bu şekilde göremiyorsunuz. Ama bir yerden sonra zaten oyun bundan bir sene iki sene sonra o kadar noktaya gelecek ki çok fazla komutan olacak ve ister istemez onları bile görebileceğimiz, yani bu bahsettiğim şeyi görebileceğimiz noktaya gelir. Yani VS falan atacaksınızdır. Cengiz'i falan bir deneyebilirsiniz mesela. Ben şimdilik öneri anlamında hani bu şekilde söyleyeceğim. Kanyon'da falan hani Saladin tank bir birim olduğu için, yani süvari oyuncusuysanız ve bir Richard vesaire falan sahibi değilseniz, yani X2'li bir olan veya işte uzun süre tanklayabilecek frontline ön saf komutanınız yoksa Kanyon'da, Saladin'i yine aynı şekilde Takeda'yla kullanabilirsiniz. Çünkü Saladin daha yavaş eriyeceği için arkadaki hasar verecek birimleriniz, işte Cengiz gibi, işte veya Cengiz YSG gibi veya Battlefield YSG Cengiz Cao Cao gibi ikililerinizi önde frontline olarak rakibi oyalarken çok daha rahat bir şekilde tutacaktır. Hani hasarı taşıyabilecektir ve onlara zaman kazandıracaktır. Onlar da hasarlarını güzel güzel çıkaracaktır. Antik kalıntılarda işte YSG ile güzel sinerji yapıp alan hasarından kill sağlayabilir. Baybars da sağlayabilir. Santuzu ile sağlayabilir dedik. Ee, Başka ne diyebiliriz? Jerolli'de mesela bazı bosslar çok yüksek beceri hasarı verirler mesela. Oralarda da Saladin'i tercih etmeniz faydalı olacaktır. Başka neler söyleyebiliriz? Başka sanırım söyleyebilecek bir şey kalmadı. Birazcık da şeylerden, ekipmanlardan bahsedelim. Hani ekipmanlar, süvariler için ben şu iki ekipmanı başlangıç aşamasında, yani hani çok uzun bir süre size tavsiye ediyorum. Çünkü bu iki ekipman set olduğu için bu setin sağladığı %2 saldırı buff'ıyla da özelliklerini patlatmanın kolay olmasıyla da masrafı, altın masrafı, ekipman masrafı, işte o malzeme falan masrafının düşük olmasından dolayı çok uzun süre kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü bunları siz elinizde tutarken buradan ne alıyorsunuz? Ufak bir matematik hesabı yapalım. 1,5 sağlık buradan alıyormuşsunuz. Şurada da 5,5 var. Ne yapıyor? 7 yapıyor. 7 sağlık veriyor. 6,5 savunma veriyor. Burada 5,5 var. Şuradan da 2 geliyor. 7,5 da şey veriyor. Saldırı veriyor. Hani çok güzel yüksek bir buff veriyor bu size. Yani siz Abyss çehresini bitirene kadar, işte İset'in tahammülünü bitirene kadar, efendime söyleyeyim başka ne olur? Kara Lord'un kutsaması olur veya işte rüzgar aldılar vesaireler falan filan da yapabilirsiniz. Yani göğüslük rüzgar aldı olur. Şey, ayakkabı rüzgar aldı olur mesela. Hani bunları hazırlayana kadar mesela bu yeşillere ulaşım kolay olduğu için ve bunların özellik patlaması kolay olduğu için bunlardan yararlanırsınız. Sonra zaman geçer. Hesabınızın zamanında işte biriktirdiği parşömenler ve malzemeler artar. Ondan sonra çekersiniz Aziz'in kalbiyle gladyatörü mesela. Ve bunlara özellikle patlatılmış, Cengiz'in üstünde duruyorlar ama hani bunları çekersiniz. Rahat bir şekilde yolunuza devam edersiniz. Bu size çok uzun süre hizmet edecek bir set. Onun dışında ben size mesela Kara Lord'un kutsamasını elde etmek çok kolay değildir. O yüzden bir rüzgar aldı göğüslüğü ve rüzgar aldı ayakkabısı tavsiye ederim. İkili set parçasından onların birbirine şey de var. Nerede var burada? Ha, mesela şurada var. Mesela kritik patladığı zaman süvariye 5,5 savunma veriyormuş rüzgar aldı. 4'te intikal hızı veriyor. Zaten hızlısınız. 2 set parçası kullanacağınız için 2 atak gelecek şuradan.
Ayakkabıdan da süvariye sağlık geliyor, %3,5. Müthiş yani, hani %8 bir intikal hızınız olacak. Ee, %2 şey gelecek, birlik saldırısı gelecek. %3,5 sağlık veriyor. Bir de üstüne şey veriyor, 5,5 savunma veriyor. Öpün başınıza koyun. Güzel statlar bunlar. Bir abis çehresi, bir de Isset'in tahammülünü çekersiniz. Çok da güzel olur. Barbar Kalesi falan tavsiye, yani takip etmeyle uğraşacaksanız, vaktiniz varsa da hani bu itemleri de yapabilirsiniz. Karşı saldırı azaltma, mesela bu tanklığınızı arttıracak bir özellik. Bu normal saldırılar hedef aldığınız birimin öfkesini 10 puan düşürecek. Hani daha geç becere vuracak size vs attığınız kişi. Bu şekilde ben size bunları öneriyorum. Hesabınızın durumuna göre ekipmanlar birazcık değişecektir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni bırakmayı, abone olmayı, işinize yaradıysa bana destek olmayı rica ediyorum. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bütün yorumları okuyorum ve tek tek cevap veriyorum. Yani oyuna dair sormak istediğiniz her şeyi bir şekilde ben online olduğum sürece size cevap olarak dönecektir. Görüşmek üzere, hoşça kalın, iyi günler.